A gruesome story leads off our newscast. Milwaukee police found body parts in a North Side apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. This was the scene earlier this morning. Police hired a private contractor to haul a refrigerator and a tank of acid out of the apartment in the 900 block of North 25th Street. Because of the acid, some neighbors were evacuated briefly. Police found parts of bodies, leading them to believe the man they arrested is a mass murderer. From our investigation, we feel that this individual strongly is involved in other homicides. We have taken evidence out of the building by the medical examiner to be examined. What brought the police here in the first place? The officers were stopped by an individual who claimed he was in the apartment and became engaged in a dispute with the owner of the apartment and left the apartment and called the officers. A 31-year-old man was arrested at that apartment. The Milwaukee County Medical Examiner will release more details on this case this morning at 10 o'clock. But a police lieutenant tells us he suspects this case could get national attention and could be the most gruesome case we have seen in Milwaukee in years. Merhabalar, ben Erman Erkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda işleyeceğimiz konu psikopatlığın, kanın, vahşetin en somut örneklerinden biri olacak. Jeffrey Dahmer. Amerika'nın orta batısında sıradan bir apartman dairesi. Ama bu dairenin kapısı açıldığında tarihin en korkunç seri cinayetlerinden birinin izleri ortaya çıkacak. Adı Jeffrey Dahmer. Dünyanın ona verdiği isim ise Milwaukee canavarı ya da Milwaukee yamyamıydı. 21 Mayıs 1960'da Milwaukee, Wisconsin'de doğan Dahmer, 1978 ile 1991 yılları arasında çoğu Asya ve Afro-Amerika kökenli 17 genç erkek ve çocuğu öldürdü. Onun cinayetleri yalnızca bir ölüm vakası değil, işkence, tecavüz, parçalama, nekrofili ve yamyamlıkla birleşen vahşetin adıydı. Dahmer, kurbanlarını öldürdükten sonra bile onlardan kopamadı. Polaroid fotoğraflarla anılar biriktirdi. Kurbanlarının beden parçalarını evinde sakladı. O ev, karanlığın kalbi haline geldi. Yargılandığında psikiyatrlar ona borderline kişilik bozukluğu, şizotopal kişilik bozukluğu ve psikoz teşhisi koydu. Ama mahkeme onun yasal olarak aklı başında olduğuna karar verdi. Dahmer, Wisconsin'de işlediği 17 cinayetten 16'sında hüküm giydi ve 17 Şubat 1992'de 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından 28 Kasım 1994'te bir başka mahkum tarafından dövülerek öldürüldü. Böylece Milwaukee canavarının yaşamı başladığı gibi karanlığın içinde sona erdi. Bu videomda namı değer Milwaukee canavarının çocukluğu, gençliği, aile yapısı, işlediği cinayetler, yargılanma süreci, aldığı hüküm ve ölümüne kadar olan süreyi beraber işleyeceğiz. İyi seyirler. Jeffrey Leonard Dahmer, 21 Mayıs 1960'da Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde dünyaya geldi. Babası oğluna kendi ismini vermişti. Leonard Herbert Dahmer, analitik bir kimyagerdi. Annesi Joyce Annette ise zorlu bir hamilelik dönemi yaşamıştı. Kaygılar ve ruhsal dalgalanmalarla mücadele eden bir kadındı. Görünürde sıradan bir Amerikan ailesi gibi görünüyorlardı. Ama evin içinde huzursuzluk eksik olmadı. 1967'de Jeffrey'nin küçük kardeşi David doğdu. O sırada annesi ağır depresyon ve anksiyete sorunlarıyla boğuşuyordu. Babası ise akademik kariyerine odaklanmıştı. Evdeki tartışmalar, bağırışlar, duygusal kopukluklar Jeffrey'nin çocukluk dünyasında derinden etkiledi. Jeffrey Dahmer 8 yaşına geldiğinde Bath, Ohio'ya taşındılar. Taşınmalarının ardından geçen birkaç yılda Jeffrey normal bir çocuk gibi davranıyordu. Aradan geçen zamanda evdeki sorunlar ve problemler şiddetini arttırdı. O da sessizleşmeye, dış dünyadan tamamen izole olmaya başladı. Öğretmenleri onun için içine kapanık, sessiz bir çocuk olarak hatırladıklarını belirtiyorlardı. Yaşıtlarıyla olan hiçbir aktiviteye katılmıyordu. Kendi başına bisikletiyle uzun süre gezmeyi tercih ediyordu. Zamanla bu alışkanlığı onu tamamen antisosyal bir kişiliğe büründürmüştü. Yol kenarında yalnız bisikletiyle dolaştığı zamanlarda yaşıtlarının dikkatini çekmeyecek hobiler kazanmaya başladı.
Yol kenarında ölü hayvanlar, çürümüş kemikler, sessiz ormana gizlenmiş cesetler gibi. Jeffrey bu ölü hayvanların bedenlerini toplayıp kendi evinde kurduğu laboratuvarına götürüp onları kesiyor, parçalıyor, inceliyordu. Babası sadece oğlunun bilimsel bir merak içinde olduğunu düşünüyordu ve hatta bunu bir aktivite olarak görüyor, bir hobi olarak değerlendiriyordu. Ama babasının bilmediği bu hobi ileride yaşanacak kabusların habercisiydi. Büyüdükçe bu saplantılı hobinin dozunu daha da büyütüyordu. Bir keresinde ölü bir köpeğin başını bir kazağa geçirip evin bahçesine dikti. Bu davranış çevresindekiler için bir gariplik olarak düşünüldü ve geçildi. Ama bu eylemi onun nedenli bir psikopat kişiliğe sahip olduğunun habercisiydi. Lise yıllarında Jeffrey içine kapanık bir genç olarak biliniyordu. Arkadaş edinmekte zorlanıyor, çoğu zaman yalnız kalıyordu. Ama dikkat çeken bir yanı vardı. Sınıfta yaptığı tuhaf hareketler ve ani espriler. Öğretmenlerin dersini bölen bu garip mizah arkadaşlarının arasında bir lakap kazandırdı. Dahmer Show. Fakat bu olayların asıl sebebi 14 yaşındayken kullanmaya başlamış olduğu alkoldü. Cebinde alkol şişesiyle geziyor ve hatta okula öyle gidiyordu. Alkol onun için hem bir kaçış hem de büyüyen karanlık düşüncelerini susturmanın tek yoluydu. Kısa sürede bağımlı hale geldi. Jeffrey'nin ailesi 1977'de boşandı. Bu hayatındaki dengeleri tamamen değiştirdi. Kısa süre sonra Ohio State Üniversitesi'ne girdi. Fakat derslere katılmadı. Okulun ilk yıllarında disiplinine ayak uyduramadı. Zamanın çoğunu yalnız geçiriyor, içkisine sığınıyordu. Öğrenim hayatı başlamadan bitmişti. Bu dönem Jeffrey'nin gençlik yıllarını şekillendirdiği yıllardı. Yalnızlık, alkol ve aile içi yıkım hepsiyle birleşerek onun iç dünyasında geri dönüşü olmayan bir karanlığı besliyordu. Ve dünyayı dehşete düşürecek bir kabusun başlangıcı. 1978 yazı. Jeffrey Dahmer henüz 18 yaşındaydı. Ebeveynlerin boşanmasının ardından evde yalnız kalmıştı. Ailesinin dağılması hayatındaki en son bağları da koparmış, artık tamamen kendi karanlığıyla baş başa kalmıştı. Bu yalnızlık içinde büyüyen şiddet dürtülerini daha da besliyordu. Haziran ayında yol kenarında otostop çeken bir genç adamla karşılaştı. Stephen Hicks, daha 19 yaşındaydı. Hicks gitarını sırtına almış bir rock konserine gitmek üzere yola çıkmıştı. Hicks için sıradan bir rock konseri ve olağan bir yolculuktu. Ama o gün kaderin Jeffrey Dahmer'ı onun yoluna çıkartacağını bilmiyordu. Dahmer Hicks'i arabasına aldı ve babasının boş evine davet etti. Birlikte bira içtiler, sohbet ettiler. Görünürde iki genç adamın sıradan bir akşamıydı. Fakat saatler ilerledikçe Hicks oradan ayrılmak istiyordu. İşte o anda Dahmer'ın içindeki bastırılmış tüm korkular, takıntılar patladı. Terk edilme korkusu, kontrol arzusu ve içindeki şiddet aynı anda yüzeye çıktı. Jeffrey yerden eline aldığı 5 kiloluk dumbbell ile Hicks'in kafasına vurdu ve ardından onu boğarak öldürdü. O an Jeffrey'nin paniklemesi beklenirdi ama o paniklemedi. Sanki önceden hazırlamış gibi Hicks'in cesedini parçalara ayırdı. Arka bahçeye gömdü. Aradan zaman geçtikten sonra kemikleri tekrar çıkarttı ve asitle eritmeye çalıştı. İşte o an Jeffrey'nin hayatında geri dönüşü olmayan bir kapı açıldı. İlk cinayetin ve ilk kanın kokusunu almıştı. Bu cinayet onun önümüzdeki yıllarda işlenecek korkunç suçların ve cinayetlerin başlangıcıydı. Jeffrey sadece artık içine kapanık yalnız bir genç değildi. O andan itibaren içindeki karanlığı dışarıya, Hicks'i öldürmesinden sonra Jeffrey hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Ama o içindeki karanlık artık uyanmıştı. O karanlık şimdilik sessizdi. 1978'de liseden mezun oldu. Kısa süreliğine Ohio State Üniversitesi'ne kaydoldu. Fakat derslere katılmadı. Çoğu geceyi yalnız başına içerek geçiriyordu. Sabahları derslere gitmiyor, hiç durmadan alkol alıyordu. Okulda başarısız oldu. Kısa süre sonra okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Babası oğlunun hayatını düzene sokmasını istiyordu ve çareyi orduya katılmakta buldu. 1979'da Jeffrey Amerikan ordusuna katıldı. Batı Almanya'da bir üsse gönderildi. Tıbbi personel olarak. İlk başlarda umut verici görünüyordu. Üniforma, düzen, görev, ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Eski alışkanlıklar geri gelmişti. Dahmer mesai saatlerinde bile içmeye başladı. Disipline uymakta zorlanıyordu artık. Arkadaşları onun için içtikçe saldırganlaştığını, uygusuz davranışlar sergilediğini anlatacaktı. Hatta bazı askerler yıllar sonra onun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia edeceklerdi.
1981'de üstleri sabrı tamamen tükendi. Disiplinsizlikten ve alkol bağımlılığı yüzünden askerden resmen ihraç edildi. Bu onun için bir utanç kaynağıydı. Babasının karşısına çıkamadı. Bu yüzden Florida'ya gitmeyi seçti. Miami Beach'te kısa süreliğine bir hastanede çalıştı. Ama burada da aynıydı. Aynı davranışları sergiliyor, disiplinsizlik ve alkollü olarak işe gidiyordu. Kısa sürede buradan da kovuldu. Bir süre sahilde parklarda yaşadı. Evsizdi. Yalnız ve tamamen kaybolmuştu. Hayatında hiçbir şey değişmemiş. Yalnız, asosyal, hala alkol onun tek dostuydu. 1978 ve 1987 yılları arasında Dahmer'ın bilinen cinayet işlemediği dönemdi. Ama bu yıllar aslında çaresizliğin perdesiydi. Çünkü Dahmer bir kez öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu anlamıştı. Ve içindeki karanlık bir sonraki anın için zaman bekliyordu. Orada hayatı, Florida'ya tutunma çabası hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 1982'de Milwaukee'de büyükannesinin yanına taşındı. Belli ki aile sıcaklığı ve ev düzeni ona istikrarı getirecek. Büyükannesi torununu dini görevlerini yerine getirmek için kiliseye yönlendirmeye çalıştı. Ama Jeffrey zihninde çok fazla karanlık biriktirmişti. İlk bakışta görünen yıllar aslında çok büyük biriken bir karanlığın habercisiydi. Dahmer sürekli alkol alıyordu. Onun için zaman işlevini yitirmişti. Eve her geldiğinde tuhaf davranışlar sergiliyordu. Büyükannesinin bodrumunda yaşıyordu. Bodrumdan yayılan ağır kokular büyükannesini endişelendiriyordu artık. Jeffrey ise kimyasal deneyler yapıyorum diyerek geçiştiriyordu. Bir keresinde mağazadan çaldığı erkek cansız mankeni odasında sakladı. Başka bir sefer yatağın altında 3.57 Magnum tabanca bulundu. Jeffrey'nin gariplikleri sıradan tuhaflıkların ötesine geçiyordu artık. 1982 ile 1986 yılları arasında 2 kez tescilcilikten tutuklandı. Artık yalnızca kendi dünyasında değil, toplum için de açık bir tehdit haline gelmişti. Yıllar geçtikçe büyükannesi daha da endişeleniyordu. Torunun eve taşıdığı kötü kokular, bodrumda saatlerce süren gizemli uğraşlar onu artık tuhaf davranışların dışına çıkartıyordu. 1988 yılında sabrı tükendi ve Jeffrey'i evi terk etmesini istedi. Jeffrey, Milwaukee'ye, batı yakasında kendi evine taşındı. Bir çikolata fabrikasında işe girdi. Ama taşındığı ilk gün 13 yaşındaki Sam Sexton Stacy Fon adlı bir çocuğa uyuşturucu ile taciz etti. Tutuklandı. Mahkeme onu 5 yıl denetimli serbestlik ile 1 yıl cezaevinde çalışma izni verdi. Ancak 2 ay sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Artık Jeffrey için geri dönüşü yoktu. Bu yeni apartman kısa süre için tarihin en korkunç cinayetlerinden birinin merkezi haline gelecekti. Jeffrey artık geri dönmüştü. İçindeki karanlık onca geçen sessiz yılın ardından tekrar bir canavar gibi uyanmıştı. Avlarını genellikle gay barlardan, otobüs duraklarından ve alışveriş merkezlerinden buluyordu. Genç erkeklere para ve içki teklif ederek dairesine götürüyordu. Jeffrey'nin yöntemi her zaman aynıydı. Kurbanlarını uyuşturuyor, ardından öldürüyor ve korkunç eylemler gerçekleştiriyordu. Cesetlerle nekrofili, parçalama, beden parçalarını saklama ve hatta bazılarını yiyerek yamyamlık belirtisi gösteriyordu. İlk cinayetinden tam 9 yıl sonra ikinci kurbanını aldı, Stephen Tommy. Ardından 1 yıl sonra 2 kişi ve sonraki yılda ise 1 kişi daha kurbanı oldu. 1989 yılında öldürdüğü Anthony Sayers'in kafatasını yakalanıncaya kadar evinde sakladı. Dahmer artık öldürmüyor, kurbanlarından birer hatıra biriktiriyordu. Tıpkı bir koleksiyoner gibi. Milwaukee 924 Kuzey 25. sokaktaki Oxford apartmanında 213 numaralı daire sıradan bir apartman dairesi gibiydi. Ama tarihin gördüğü en korkunç apartman dairelerinden birine bürünüyordu. Bir yılda toplam 8 cinayet işlenmişti. 27 Mayıs 1991 sabahı 14 yaşındaki Conner Sintason Fon ağır uyuşturmuş halde kanlar içinde sokakta bulundu. 2 kadın hemen polise haber verdi. Jeffrey yanlarına koşarak çocuğun sevgilisinin olduğunu, aralarında kavga çıktığını söyledi. Ama kadınların bütün itirazlarına rağmen polis büyük bir hata yaptı. Connerak'ı Jeffrey'e geri teslim etti. Oysa polisin bilmediği, dairenin içinden hala kötü kokular yükseliyordu. İçeride Tony Hus'un çürüyen bedeni hala yatıyordu. O gece Jeffrey Connerak'ı öldürdü. Parçaladı ve kafatasını sakladı. Tıpkı diğer kurbanları gibi. 1991 yazında cinayetler artık hızlandı. Jeffrey durmuyor ve durdurulamıyordu. Neredeyse haftada bir kurbanı vardı. Barlardan, otobüs duraklarından kurbanlarını bir bir topluyordu. 30 Haziran'da Matt Turner, 5 Temmuz'da Jeremiah Weinberger, 12 Temmuz'da Oliver Lucky, 19 Temmuz'da da Joseph Brandyhoff kurbanı oldu. Jeffrey artık alışılmışın dışına çıkıyordu.
kurbanların üzerlerinde korkunç deneyler yapmaya başladı. Onları artık birer zombi haline getirmeye çalışıyordu. Bunun için kurbanlarının kafatasını delip içlerine asit veya kaynar su enjekte ediyordu. Apartmanın diğer sakinleri 213 numaralı daireden gelen inanılmaz kokular, elektrikli testere sesleri ve zemine düşen ağır eşyaların gürültüsünü defalarca şikayet etti. Şikayetler sonuçsuz, polis bile artık o daireye uğramıyordu. Jeffrey cinayetlerden sonra Polaroid fotoğraflarla cesetlerin resimlerini çekiyor ve birer hatıra gibi saklıyordu. Oxford apartmanında 213 nolu sıradan bir daire artık bir ölüm evine dönüşmüştü. İçinde sessiz bir canavar gün geçtikçe daha da vahşileşiyor ve irileşiyordu. 22 Temmuz 1991'de Jeffrey, Milwaukee'de sıradan görünen dairesine yeni bir kurban daha götürdü. Tracy Edwards. Tracy'ye göre Jeffrey, onu akvaryum bakmaya zorlarken aniden sol koluna bir kelepçe taktı. Kasap bıçağını eline alarak onu yatak odasına yönlendirdi. Oda tarifsiz bir dehşet mekanıydı. Mavi bir fıçıdan yayılan ağır kokular, duvarlarda asılı parçalanmış bedenler. Tracy bir anlık cesaretle Jeffrey'e bir yumruk attı ve kapıdan koşarak kaçtı. Sokakta bir elinde kelepçeyle koşarken birden polis memurları Robert Routh ve Rolf Müller'in devriye arabasına ulaştı ve onlara Jeffrey'nin evine götürdü. Polisler daireye girdiklerinde Jeffrey onlara sakin ve arkadaşça davrandı. Robert yatak odasının kapısında hafif aralık fark etti. Kapıdan içeri girdiklerinde tarihin en karanlık ve kabuslarından biriyle karşılaştılar. Bir memur Jeffrey'i tutukladı. Diğeri buzdolabının kapısını açtı. İçinde bir insan kafatasıyla karşılaştı. Daha sonra yapılan incelemelerde evin içi tam bir ölüm laboratuvarıydı. 7 kafatası buldular. Asit fıçılarında çözülmüş bedenler, fotoğraflaştırılmış kurban kalıntıları, buzdolabında saklanan cesetler, hatta buzdolabının difrizinde bir tane de insan kalbi buldular. Artık Jeffrey'i yakalamışlardı. 13 yıl boyunca süren cinayetler, işkenceler, nekrofiller ve yamyamlık ritüelleri artık bitmişti. Milwaukee'de sıradan bir apartman dairesi, tarihin en korkunç seri katillerinden birinin karanlık imparatorluğu sona ermişti. Jeffrey 17 cinayetten yargılandı. Ancak süre içinde bu sayı 15'e indirildi. 30 Ocak 1992'de Milwaukee'de başlayan duruşmalar yalnızca Amerika için değil, bütün dünya için tarihi bir davaydı. Mahkeme salonunda bulunan Jeffrey çok soğukkanlıydı. Sanki yaptıklarının ağırlığı omuzlarında değilmiş gibi hiçbir ifadesi yoktu. Avukatları onun bir akıl hastası olduğunu, dolayısıyla cezai ehliyetinin bulunmadığını iddia ettiler. Ama jüri öyle düşünmüyordu. 2 haftalık yargılamanın sonunda Jeffrey'nin sağlığı yerinde bir suçlu olarak yargılanmasına karar verildi. Ve artık karar çıktı. 15 cinayetten 15 kez müebbet hapis cezası aldı. Tam olarak toplam 957 yıl. Aynı yıl Jeffrey Ohio'ya nakledildi. Bu yılda ilk kurbanı Steven Hicks için bir kez daha yargılandı ve suçlu bulundu. Artık Amerika'nın en büyük seri katillerinden biri olarak hayatının geri kalanını demir parmaklıklarda geçirmeye mahkum edilmişti. Mahkumiyetin ardından Jeffrey, Columbia Island kurumuna gönderildi. Hapishanede kaldığı yıllarda dine yöneldi. Bir papaz tarafından vaftiz edildi. İncil okumaya ve Tanrı'ya yaklaşmaya çalıştı. Diğer mahkumlar tarafından sadece bir seri katil değil, nefretin ve korkunun sembolüydü. 28 Kasım 1994 sabahı hapishanenin temizlik işlerinde görevlendirilmişti. Yanında 2 mahkum daha vardı. Jesse Anderson ve Christopher Scarver. Gardiyanların gözetimi çok zayıftı. Bir süre sonra Jeffrey tek başına Scarver ile kaldı. Christopher eline aldığı bir metal çubukla Jeffrey'e saldırdı. Defalarca başına ve vücuduna vurdu. Jeffrey olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 34 yaşında yaşamını yitirdi. Jeffrey'nin hayatı başladığı gibi şiddetle sona ermişti. Arkasında 17 kurbanın gölgesi, parçalanmış ve acılı hayatlar insanların unutamayacağı bir karanlık bırakmıştı. Jeffrey Dahmer yalnızca işlediği cinayetlerle değil, aynı zamanda insanlığın en karanlık yüzünü ortaya çıkarttı. O sıradan bir apartman dairesinde yaşayan, gündelik işe giden, komşularıyla selamlaşan bir adamdı. Ama kapılar kapandığında içeride kan ve şiddetle yoğrulmuş bir dünya vardı. Bugün bile bize şu soru soruluyor. Karanlık gerçekten sadece gecede mi gizlidir yoksa insanların içinde mi? Eğer gördükleriniz ve duyduklarınız sizi düşündürdüyse, eğer bu sessiz anlatı kalbinizde bir iz bıraktıysa bizimle kalın. Yeni hikayelerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Bizi desteklemek için videolarımızı beğenin ve düşüncelerinizi, sorularınızı bizimle paylaşmak için yorum bırakın. Çünkü daha anlatılmamış dosyalar hala orada ve biz onları sizinle birlikte açacağız.